Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizler için yumuşacık, puf puf kabaran, görüntüsü muhteşem bir çörek tarifi hazırladım. Hamurumuzu yoğurarak hemen tarife başlayalım. Yoğurma kabına 1 su bardağı ılık su alıyorum. 1 su bardağı ılık süt. 1 paket kuru maya ekliyorum. Ve 1 yemek kaşığı toz şekeri ekleyip şöyle bir karıştırıyorum. Bir tane yumurtanın akını ekliyorum. Sarısını üzeri için ayırdım. 1 su bardağı sıvı yağ. Ve tekrar malzemeler iyice birbirine karışana kadar biraz daha karıştırıyorum çırpma teliyle. Şimdi unu ekleyeceğim. Toplamda 6 su bardağı un kullandım ama kontrollü olarak ekledim. Mutlaka sizler de kontrollü olarak ekleyin arkadaşlar. Ve unun üzerine 1 tatlı kaşığı da tuzunu ekliyorum. Hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Unun kalan kısmını da ekledikten sonra üzerine 3 yemek kaşığı mavi haşhaş ekliyorum. Çöreğimizin son malzemesi mavi haşhaş arkadaşlar. Şimdi hamuru tekrar yoğurmaya devam ediyorum. Hamurun içerisine eklediğim bu mavi haşhaş ile çöreğimizin görüntüsü muhteşem olacak arkadaşlar. Videomuzun sonunda da göreceksiniz. Hamurumu toparladım arkadaşlar. Bakın artık elime yapışmıyor. Ve toparladıktan sonra biraz da yumruklayarak yoğurdum. Ve üzerini streç filmle kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. Yaklaşık yarım saat sonra hamurum mayalandı. Çok güzel bir şekilde gördüğünüz gibi. Şöyle üzerine bastırarak ne kadar güzel mayalandığını da göstermek istiyorum. Bakın kabarcıklar çıkıyor hamurun içerisinde. Hamuru bir kenara alıyorum ve çöreğimi pişireceğim tepsinin içerisine tereyağı ile yağlıyorum. Tepsinin her tarafını iyice yağlayalım arkadaşlar. Kenarlarını da yağlayalım ki çöreğimiz kabardığında oralarda yapışma olmasın. Ve şimdi hamurumu büyükçe bir beze yapar gibi toparlıyorum. Ve tereyağı ile yağladığım tepsinin tam ortasına yerleştiriyorum. Elimle bu şekilde bastırarak hamuru tepsinin kenarlarına doğru yayıyorum arkadaşlar. Eşit bir şekilde yaymaya dikkat edelim. Ortada kalın kısmı kalmasın. Ortadan kenara doğru bu şekilde eşitleyerek yayalım. Ve hamuru tamamen tepsiye yaydıktan sonra üzerini kapatıp tepsi mayası için bekletiyorum. Şu anda tepsi mayası geldi arkadaşlar. Şimdi çöreğimin şeklini vereceğim. Bir hamur kartı ile önce ortadan ikiye kesiyorum. Sonra şu şekilde eşitleyerek eşit parçalara bölüyorum. Yapılışı çok pratik gördüğünüz gibi. Herkes yapabilir arkadaşlar bu çöreği. Hamurumuzu mayaladıktan sonra tepsiye alıp şekil veriyoruz ve pişiriyoruz. Bu kadar kolay. Yumuşacık, çok lezzetli ve pratik bir çörek tarifi. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum.
Şimdi hamuru eşit aralıklarla bu şekilde kestikten sonra tepsiyi hafif çeviriyorum ve baklava dilimi şeklinde keseceğim. Yine eşit çizikler atıyorum arkadaşlar. Baklava dilimi şekli vererek çöreğimin şeklini tamamlıyorum. Kanalımda bu şekilde çörek tarifleri farklı olarak paylaştım daha önce de. Kanalımı ziyaret ederek bakabilirsiniz tariflerine. Çöreğimin şekil verme işlemini tamamladım. Gördüğünüz gibi baklava dilim şeklinde kestim. Görüntüsü şimdiden harika, bakın. Ve son olarak üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Yumurta sarısını sürerken çöreğimizin mayasını söndürmemeye dikkat edelim. Şimdi çöreğimi önceden ısıttığım 180 derece fırında pişirmeye gönderiyorum. Ve çöreğimiz pişti. Gördüğünüz gibi üstü nar gibi kızardı. Altını üstünü kontrol ederek pişirdim. Bakın çok sıcak olmasına rağmen yumuşacık. Şöyle yumuşaklığını göstermek istiyorum sizlere. Şöyle bir telin üzerine çöreğimin tersini çevirdim arkadaşlar. Altını da görmeniz için. Altı da çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi dilimlerini ayırarak içini göstereceğim. Çok kolay bir şekilde dilimleri ayrılıyor zaten. Şöyle dilimlerinden ayırıp sizlere yakından göstereceğim şimdi içini. Görüntüsü, yumuşaklığı muhteşem oldu. Lezzeti de yine o şekilde. Mutlaka bu tarifi deneyin diyorum. Sizi uğraştırmadan pratik bir şekilde yapabileceğiniz bir çörek tarifi. Bu çöreği kahvaltı sofralarınız için, misafirleriniz için, çocuklarınızın beslenmeleri için gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz. Sizleri hiç uğraştırmadan pratik bir şekilde yapılabilen bir çörek tarifi. Şu şekilde yumuşaklığını ve nasıl kabardığını da görebilirsiniz. Tarifimle ilgili sormak istediğiniz soruları bana yorumlar kısmından iletebilirsiniz. Ve açıklama kısmına da ayrıntılı malzeme listesini ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.